Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok fazla merak edilen ve bizim de en çok başvuru yaptığımız vize türlerinden birisi olan O1 vizesinden bahsetmek istiyorum. O1 vizesi zaman zaman sanatçı vizesi, bazen ise startup vizesi olarak gündeme gelebiliyor. Aslında O1 vizesi yetenek odaklı bir çalışma vizesi. Peki hangi meslekler O1 vizesine başvuru yapabilir? Bu şekilde bir meslek kısıtlaması yok. Doktorlar, akademisyenler, sanatçılar, oyuncular, aşçılar, mühendisler bu vizeye başvuru yapabilir. Önemli olan bu vizeye başvuru yapabilmek için alanınızda olağanüstü yeteneğiniz ve başarılar olduğunuzu gösterebilmek. Peki bunu nasıl göstermek gerekiyor? Gelin isterseniz bunun detaylarına girelim. O1 vizesine başvuru yapabilmek için iki temel şart var. Bunlardan birincisi bir sponsora ihtiyacınız olması. Tabii sponsor dediğimiz zaman gözümüz bazen korkabiliyor. Buradaki sponsorluk konusu diğer çalışma vizelerindeki sponsora göre biraz daha esnek diyebiliriz. Bu sponsor bağımsız bir işveren olabileceği gibi sizin de ortağı olduğunuz bir şirket olabilir. Veya freelance iş yapan birisiyseniz bir menajerle çalışarak bu sponsorluk şartını sağlayabilirsiniz. İkinci ve temel şart ise alanınızda olağanüstü yetenekli olduğunuzu ve başarılı birisi olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Tabii bu kısım kanunda belirtilen belirli maddelerin en az 3 tanesini sağlanarak gösteriliyor. Burada başvuru yaptığımız alana göre iki kategori var. Bunlardan birincisi O1A kategorisi dediğimiz bilim, spor ve ticaret alanında çalışan kişilerin başvuru yaptığı kategori. Bu kategoride olağanüstü yetenekli ve başarılı olduğunuzu gösterebilmek için kanunda belirtilen 8 maddeden en az 3 tanesini sağladığınızı göstermeniz gerekiyor. Peki bu 8 maddede neler var? İsterseniz kısaca ona değinelim. İlk olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlardan ödüller almış olmanız gerekiyor. Bu ödülleri gösterirken haberler, bu organizasyonlardan alınan mektuplar veya ödül töreninden alınan fotoğraflar gösterilebilir. İkincisi ise alanınızda yaptığınız çalışmalar neticesinde belirli derneklerin üyesi olmuş olmanız gerekiyor. Bu dernekler sadece belirli bir mesleğin üyesi olduğunuz için veya ücretle olunabilecek üyeliklerden ziyade yaptığınız çalışmalardaki gösterdiğiniz başarılardan dolayı belirli bir jüri değerlendirmesi sonucunda üye olduğunuz dernekler olması gerekiyor. Üçüncü şart ise yaptığınız çalışmalar neticesinde medyada sizinle ilgili haberlerin ve bununla alakalı röportajların, coverage'ların olması gerekiyor. Bu şekilde çalışmalarınız medyada yer aldıysa bu şartı sağlayabilirsiniz. Dördüncü şart ise bulunduğunuz alanda hakem veya jüri olarak görev almış olmak. Beşinci şart, yaptığınız çalışmalar neticesinde alanınıza akademik, bilimsel, endüstriyel veya atletik manada orijinal katkılarda bulunmuş olmak. Bir diğer şart ise seçkin organizasyonlarda kritik rollerde çalışmış olmanız. Yedinci şart, alanınızda akademik yayınlarınızın bulunması. Bu yayınlar profesyonel organizasyonlarda ve dergilerde yayınlanıp atıf aldığı takdirde bu şartı sağlayabilirsiniz. 8. ve son şart ise alanınızla alakalı yaptığınız çalışmalar neticesinde ciddi gelir elde etmiş olmanız gerekiyor. Bu gelir hesaplaması yaparken Amerika'daki standartlar değil de sizin bulunduğunuz, çalıştığınız yerlerdeki standartlar baz alınıyor. Ve gelir konusunda sadece maaş değil, maaş dışındaki yan haklar ve özellikle bir şirketin ortağıysanız o şirketin değerlemesini de buna katabilirsiniz. Bu şekilde bu 8 şarttan 3 tanesi sağlandığı takdirde O1A kategorisine başvuru yapılabilir. Gelin isterseniz şimdi hızlıca ikinci kategori olan O1B kategorisinden bahsedelim. Bu kategori aslında O1 vizesinin sanatçı vizesi diye duyulmasının temel sebeplerinden birisi. Bu kategoride sanat alanına senaristleri, film yönetmenlerini, müzisyenleri, oyuncuları, dövme sanatçılarını, aşçıları gibi birçok meslek kitlesini sokabiliriz. Bu kategoride başvuru yapabilmek için ise kanunda 6 kriter belirtilmiş ve bu 6 kriterden 3 tanesi sağlandığı takdirde O1 vizesine yine başvuru yapılabilir. Peki bu 6 kriter arasında neler var? İlk olarak seçkin ve başarılı bir prodüksiyonda veya etkinlikte önemli roller almış olmak. İkinci şart ise sektörde önde gelen kişilerden referans mektupları alarak bu mektuplarda sizin başarılarınızın anlatılmış olması. Üçüncü şart ise ulusal veya uluslararası düzeyde tanınan bir kişi olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Bir diğer şart ise önemli ticari bir başarı elde etmiş olmanız. Beşinci şart ise yaptığınız çalışmalar neticesinde ciddi gelirler elde etmiş olduğunuzu göstermeniz lazım. Son olarak önemli bir organizasyonda kritik rollerde çalışmış olmanızı göstermeniz gerekiyor. Eğer bu 6 kriter içerisinden en az 3 tanesini gösterebilirseniz siz de O1B kategorisinde vize alabilir ve sanatçı olarak Amerika'da çalışabilirsiniz. Evet, bu şekilde O1A ve O1B kategorisinde olağanüstü yetenekli ve başarılı olduğunuzu gösterebilme adına aranan kriterlerden bahsetmiş oldum. Tabii bu kriterleri
delillendirmek ve başvuru sürecinde iyi bir şekilde dokümente etmek gerekiyor. Bununla alakalı uzman bir avukattan destek alıp hangi kriterlerde, hangi tarz delillerin kullanılabileceğini çalışmak gerekiyor. Burada en az 3 tane şartın yerine getirilmesinin bu vize için yeterli olduğunu söyledik. Tabii başvuru sürecinde, uygulamada en az 4-5 tane kriterin yazılmasını genellikle tavsiye ediyoruz. Bu şekilde eğer göçmenlik bürosu bu kriterlerden herhangi birisini yetersiz bulursa en azından diğer şartla bu açığı kapatabilirsiniz. Bu şekilde bu kriterleri sağladıktan sonra bir başvuru paketi oluşuyor. Peki bu başvuru süreci nasıl işliyor? İsterseniz kısaca ona değinelim. Bu başvuru diğer başvurulardan farklı olarak Amerika'da bir ön onay sürecine bağlı. Buna Petition Based başvuru diyoruz. Amerika içerisinde göçmenlik dairesine bu hazırlanan başvuru paketinin gönderilmesi ve bir ön onay alınması gerekiyor. Bu ön onay sürecinde eğer halihazırda Amerika'da farklı bir vize statüsünde bulunuyorsanız Change of Status yani statü değişikliği başvurusuyla direkt başvuru yapıp Amerika'da O1 olarak bulunmaya devam edebilirsiniz. Eğer Amerika dışındaysanız bu başvuruda konsolosluk seçeneğini seçip ön onaydan sonra konsolosluktan vize randevusu alarak konsolosluğa gidip vize başvurusunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu başvuru başlangıçta 3 yıllık yapılıp 3 yıllık vize onayı alınıyor. Daha sonrasında Amerika içerisinde birer yıl, göçmenlik bürosundan veya konsoloslukta ise 3'er yıl şeklinde uzatma yapılabilir. Burada O1 vizesinin ciddi bir avantajını vurgulamak istiyorum. O1 vizesi 3 yıllık çalışma izni elde ederken burada bir yatırım şartının olmaması ve buradaki sponsor şartının ise bir menajer üzerinden veya kendi şirketiniz üzerinden açılabiliyor olması ciddi bir avantaj. Bu videoda genel olarak O1 vizesi nedir, O1 vizesinin şartları nedir, başvuru süreci nasıl işliyor bunlardan bahsetmiş oldum. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve videoyu beğendiğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu vizeyle veya farklı vizelerle ilgili sorularınız olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, hoşça kalın.